Merhaba arkadaşlar. Bugün size ünlü bir markaya ait, aslında markadan geçtim, artık zaten herkes bu çantalardan yapıyor. Ama ben ondan esinlenerek yaptım. Yalnız renkleri kendi isteğime göre uyarladığım bir çanta ile karşınızdayım. Örümü çok basit. Birazdan anlatımına geçeceğim. Tamamen sık iğneden oluşan bir çanta arkadaşlar. Ölçülerini de videonun sonunda vereceğim. Orada bakabilirsiniz. Burada videoya başlamadan önce kullandığım malzemeleri belirtmek istedim. 3,5 milim tığla ördüm arkadaşlar ve bu çanta bayağı büyük bir çanta olduğu için neredeyse 1 kiloya yakın ip gitti, ama elinizde ipleriniz varsa onları değerlendirmek için harika bir model. Bakın iç hacmi de şu şekilde, oldukça büyük, hatta kadraja sığmıyor. Ben yan tuttum. Ölçüsü, modeli, renkleri tamamen sizin inisiyatifinize kalmış bir model. Renk de yapabilirsiniz. Elinizdeki ipleri de değerlendirebilirsiniz. Ve ben oldukça büyük çalıştım arkadaşlar. Hem çocuklu anneler için, ki benim de 2 tane çocuğum var, onlar için bütün eşyaların içine koyabileceğim, hem de salaş seven genç kızlar var. Onlar için de bence renkleri de en çok kullanılan renkleri yapmak istedim ki her kombinle uyabilsin. Bu çizgiler tamamen size kalmış. Ben kendi keyfime göre, kendi istediğim aralıklarda iplerimi değiştirdim. Arkadaşlar şimdi detaylar bu kadar. Sadece sık iğneden oluşuyor ve yan körüklerimiz var. Bir ana parça, 2 yan körük, bir de askı kısmımız var arkadaşlar. Siz isterseniz hazır askıda yapıp takabilirsiniz, ama ben hani hazır askı alma imkanı olmayan arkadaşlarım oluyor yakınlarında. Hani el yapımı askıyla değerlendirdim. Umarım video herkes için faydalı olur arkadaşlar. Şimdi çantamızın yapımına geçebiliriz arkadaşlar. Ve geçmeden önce de kısa bir ricam, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir sorunuz varsa Instagram hesabından da buraya bırakırım, aynı kanalımla aynı isim. Oradan bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Çünkü burayı pek göremeyebiliyorum bazen, ama Instagram'da daha aktifim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi çantamızın yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamızı anlatımına geçeceğim. Zaten çok oldukça basit bir çanta. Bu sık iğneden oluşuyor ve çantamızı bakın böyle büyükçe bir parça örüyoruz. 2'ye katlıyoruz. Yanında körüklerimiz var. Yani çantamız katlandığında hem önüne hem arkasına örmüş oluyoruz aslında. O yüzden uzunca bir parça oluyor. Şimdi arkadaşlar ben burada bu parçayı ölçtüm. Toplam burası 83 santim uzunluğu. Yani sık iğneyi buradan yapıyoruz yukarı kadar arkadaşlar. Şimdi burada 83 santim bir uzunluğumuz var. Zincir çektim. Bu da toplamda 139 adet zincir çekip 138 adet sık iğne ile başlıyorum arkadaşlar. Yani burada 138 adet sık iğne var. Ve toplamda arkadaşlar bakın, yüksekliğinde ölçeyim size. Toplamda 72 sıra sık iğne ördüm. Buradaki desenler arkadaşlar size kalmış. Ben de bakın kendim nasıl istediysem, ufaklı büyüklü, yani örneklerin kalınlığı, desenlerin genişliği size kalmış. Ben bu şekilde renklendirdim. Siz istediğiniz renkleri de kullanabilirsiniz. Şimdi bakın şöyle yüksekliğimde ölçelim. 45 santimde bir yüksekliği var arkadaşlar. Dediğim gibi 72 sıra sık iğne ördüm. Şimdi arkadaşlar bakın burada da yan körüklerimiz var. 2 adet de yan körüğü çalıştım. Bunda da gene aynı şekilde böyle yukarı doğru değil, aynı bu çantadaki mantık gibi şöyle uzunca bir zincir çektim arkadaşlar. Bu zincirimde şöyle bakın, santim hesabı size tekrar ölçeyim. 39 santim arkadaşlar. Burada da arkadaşlar 62 adet zincir çekip 61 tane sık iğne ile başladım. 10 sıra bu rengimden, 10 sıra da siyah rengimden, toplamda 20 sıra arkadaşlar. Bunlar bizim yan körüklerimiz. Şimdi örnek sık iğneden oluşacağı için küçük bir parça göstereceğim. Çünkü zaten tamamı sık iğne, hiçbir desen yok. Şurada renk geçişlerini size nasıl yaptığımı onu göstermek adına, dediğim gibi bu sayılarda sadece sık iğne yaparak ve arada ip geçişi yaparak
bunu yapıyoruz. Çantamızın parçalarını ben ütüledim arkadaşlar. İpim oldukça kalındı ve hala kalın, bakın ütülememe rağmen kalın. Siz de çantalarınızı ütüleyebilirsiniz, korkmayın. Eğer ipiniz çok yumuşaksa buhar basmadan ütüleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle körüklerimiz var. Bu körükleri tabii ki tersi düzüne gelecek şekilde dikkatli yapıyoruz ve şu fazla ipleri ben temizleyeceğim. Sadece şimdi gösteriyorum size mantığını anlamanız açısından. Bakın buradan şöyle çantamızın dip kısmını oluşturuyor. Buradan bu şekilde birleştirerek sık iğne ile yapıyoruz bunu arkadaşlar. Bakın bu şekilde döne döne bunları birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi şu renk geçişini göstermek istiyorum size. Onu göstereyim. Sonra birleştirme kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle ben kırmızı renkte bir ip aldım. Dediğim gibi tamamen renk geçişlerini göstermek adına ve sık iğneyi kenarları nasıl dönüyorum. Mesela şu görüntü nasıl oluşuyor. Bakın. Şu kenar düzgünü nasıl oluşuyor onu göstermek için sadece bu parçayı göstereceğim. Dediğim gibi sayıları verdim. Sık iğne ve zincir sayılarımız söylediğim şekilde olacak. Şimdi bakın arkadaşlar, bir tane kilit zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Bakın şimdi ben 7 adet burada, hatta bir tane daha çekeyim. 8 adet zincir çektim arkadaşlar. Ben kendimce olan yöntemi paylaşıyorum arkadaşlar. Bazı sayfalarda değişik yöntemler olabilir. Dediğim gibi ben kendi yaptığım yöntemi size gösteriyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. En son zinciri çektim. Ben buraya değil yaptığımdan bir tane fazla zincir çekiyorum. Mesela bakın 8, bir tane daha çektim. İlk sırayı atlıyorum. Yandakine batıyorum arkadaşlar. Bu çektiğim zincir zaten orada sık iğne görevi görüyor. Yani şimdi bu şekilde bakın zincirlerimin içine batarak sık iğnelerimi gerçekleştiriyorum. Dediğim gibi buradaki amaç size nasıl renk geçişi yapıyorum onu göstermek. Sık iğne sayılarını verdim, ona göre uygulayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi son kilit zincirine kadar geldim. Burada son sık iğnemi de yapıyorum. Zaten burada kilit zincirim var. Bunu yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben nasıl bu kenarların bakın bu görüntüyü nasıl oluşturuyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ters dönüyorum. Önüme gelen ilk boşluğa batmıyorum ve yanındakine batıyorum. Burada çektiğim bir zincir o atladığımız sık iğne oluyor arkadaşlar. Yani eksilme yapmaz, merak etmeyin. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Yani dediğim gibi örnek tamamen sık iğneden oluşuyor. Sadece ip geçişini göstermek istiyorum size. Bakın burada şimdi şu köşede burada çektiğimiz zincir var arkadaşlar. Bakın bunu atlamayın. Buraya da bir adet sık iğne yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Buraya değil bir yanına. Benim düzgün kenar yöntemi bu arkadaşlar. Daha değişik yöntemler de var. Onları da deneyebilirsiniz. Siz nasıl yapıyorsanız. Ben sadece kendi yaptığım yöntemi gösteriyorum. Şimdi evet arkadaşlar burada burayı tekrar göstereyim size. Ondan sonra karşıda renk değiştirme yöntemini göstereceğim. Bakın bir zincir çekiyorum, tekrar dönüyorum. Buraya değil buraya batıyorum. Ve şimdi burada renk geçişini göstereceğim. Bu da kendimce yaptığım bir yöntem arkadaşlar. Daha değişik bir yöntem varsa biliyorsanız onu da uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın burada şimdi ip geçişimizi yapacağız ve ip geçişimizi mutlaka ben sıranın sonunda yapıyorum. Bakın ve düz, kendiniz düzü size bakacak. Bakın tersindeyiz. Yani örneğe döndürdüğümüzde yeni iple başladığımızda düz taraftan başlayacağız. Şimdi ters kısımdayız. En son sık iğnemi bakın şu şekilde yapıyorum. İlmeğimi alıyorum ve burada tığımla bekletiyorum arkadaşlar. Şimdi ekleyeceğim renkteyim. Şimdi bu rengi de bakın şu şekilde, bu ip burada duruyor, kesmedim. Şimdi bu rengi arkaya doğru koyuyorum. Şimdi ilmeğimi bakın bu iple alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi örneğimin düz tarafına dönüyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi şu iplerimi biraz sıkılaştırıyorum. Bakın burada ilmeğimiz var. Şimdi ipleri arka tarafa alıyorum ki ters tarafta kalsın. Şimdi bunları keseceğim ama önce
Şöyle içeriden biraz yürüteceğim. Her zaman dediğim gibi ipinizi yürütmeden kesmeyin. Şimdi bir zincir çekmiştik. Şu önde gelen değil, hemen yanındakine yine aynı şekilde bakın sık iğnemi yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum ve bu arada arkada iplerimi arka taraftan, yani örneğimizin tersinden doğru yürütüyorum. Bir tane daha yapıyorum ve şimdi buradan iplerimi kesiyorum. Şu kırmızı ipimi de kesiyorum. Diğer rengim fazlalığında. Şimdi sırayı bu şekilde, bakın en sonuncuyu da yapıyorum. Bir adet zincir dönüyorum. Aynı şekilde sık iğnelerime. Bakın arka tarafı da bu şekilde görünüyor. Ben bu yöntemi kullanıyorum. Bence oldukça da düzgün duruyor arkadaşlar. Bakın. Ve sonuncuyu da burada bakın değiştiğimiz ilmeği şöyle son köşesine de batıyorum. Bakın. Sonra tekrar aynı şekilde. Yani renk geçişlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunu da öğrendiğimize göre dediğim sayılarla parçamızı örüyoruz. Renkler size kalmış. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Boyutu da size kalmış. Sadece boyutunu ayarlarken ikiye katladığınızda ve yan körük kısımları da var tabi, bakın buralarda. Bunları da, yani eksiliyor çünkü bu tarafı yukarı koyduğunuzda, bunları hesaplayarak bir uzunluk belirlemeniz. Şimdi çantamızın montajına geçelim arkadaşlar. Çünkü parçalarını yaptık, sapları, yan körükleri ve ana gövdesi. Şimdi birleştirmeye geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bakın şimdi monteleme kısmındayız. Şimdi burada örgümüzün düzünün tersine iyi bakmamız gerekiyor. Çünkü hani bir karışıklık olmasın örgümüzün. Bakalım. Evet arkadaşlar, burası düzü. Şimdi parçalarımızı kontrol edelim. Burası düzü arkadaşlar. Şimdi ben de şöyle küçük mandallarım var. Bunlarla bakın şöyle sabitleyeceğim. Şöyle sadece uç kısmından tutturacağım. Bir de şuradan. Yaptıkça bunları işledikçe yerlerini değiştireceğim arkadaşlar. Bakın. Dediğim gibi şuralardan da siz tutturabilirsiniz. Böyle işlerken şöyle dönerek köşe dönüşlerimizi birleştireceğiz. Ve bakın bu şekilde bütün her tarafına dönmüş olacağız. Şimdi ben bu renkle kenar dönmek istiyorum. Siz dediğim gibi istediğiniz renkle bu işlemi yapabilirsiniz. Bakın burada da çantamızın düzü burası. Şimdi bu tarafa gelmesini istiyorsanız, yani işlediğiniz yön çantanın düz tarafına bakmasını istiyorsanız arkadaşlar, bakın bu tarafından başlarsanız, şöyle göstereyim. Ben bu kısmından başlayacağım. Şuradan alayım, şuraya takıyorum. Bakın şöyle ipimi alıyorum. Şöyle ben şu araya gizliyorum arkadaşlar ucunu. Bakın. Şimdi iki ucundan birleştirerek başlıyorum. Dediğim gibi sık iğne yöntemiyle yapacağım bunu. Şöyle ilk sıralarından alayım. Evet. Ve bunu yaparken arkadaşlar biraz muntazam yapmaya çalışırsanız, çünkü dışarıdaki görüntü kalacak bu. Sizin için de çantanız için de hoş bir görüntü olur. Elinizi fazla kasmadan, çok da böyle hani aralardaki boşlukları geniş bırakmamaya çalışın. Çok da sıkı yapmayın, marullanmasın. Yani o dengeyi kendiniz el yordamıyla bulun arkadaşlar. Bakın teker teker şimdi bakın sık iğne yapıyorum. Şöyle elimle de düzeltiyorum. Şimdi bu dip köşeye kadar bunu gelip bu şekilde döneceğim arkadaşlar. Dediğim gibi hiçbir şey yok. Sadece sık iğne ile kenar çerçevesini gerçekleştireceğim. Şimdi ben bunu yapayım. Diğerinde aynı şekilde sık iğne ile kenar dönüşlerini birleştireceğim arkadaşlar. Körüklerimiz olacak, yani körük kısmı da bu şekilde bitmiş olacak. Dediğim gibi diğerinde bu tarafa yapacağız ve körük kısmını birleştireceğiz.
Evet arkadaşlar, bakın bir tarafına şu şekilde geçtim ben. Bakın. Şimdi burada da şu köşe kısmını göstereceğim. Diğerleri zaten aynı sık iğne. Burada bu köşe kısmında arkadaşlar, bakın bu köşe kısmında yaparken şu uç tarafı sabitlemeyi unutmayın ki burası kaymasın. Bakın şöyle olacak. Şimdi köşeleri de düzgünce el yordamıyla çevireceğiz. Dediğim gibi bunu kendinizce çevirerek, şöyle köşelerine dikkat ederek dönüş yapabilirsiniz. Biraz evet, şimdi bakın şuraya kadar yaptık. Şimdi burada köşe dönüşümüzü yapıyoruz. Son, bakın uzun kenara kadar geldim. Şimdi köşemi döneceğim. Burada da aynı şekilde her biri ilmeğe şöyle muntazam olmasına dikkat ederek dönüşlerimi yapıyorum arkadaşlar. Köşe dönüşleri biraz daha tabii ki kenara göre zorlayıcı olabilir. Dediğim gibi muntazam olması için dikkatlice, bakın şöyle elimizle de düzeltiyoruz. Bakın gördünüz. Bu şekilde böyle sırayla ilmeklerimizi ala ala şöyle döneceğiz. Evet arkadaşlar, bakın bir kenarını döndüm. Burası da aynı şekilde, bakın böyle tutuyoruz ve zaten o kendi şeklini alıyor. Şöyle kenarlarını sık iğne yapıp burada bitiriyoruz. Ondan sonra sap kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çekimin burasında seslendirme kullanmak durumunda kaldım. Şöyle kısaca anlatacağım ama detaylı olarak videoda izleyeceksiniz zaten. Öncelikle arkadaşlar 8 adet zincir çekiyoruz. 7 adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar ve toplamda 5 sıra sık iğnelerimizi tekrar ediyoruz ve burada tekrar dediğim gibi göreceksiniz nasıl yaptığımı. 5 sıra sık iğneden sonra yukarı doğru askımızı örme aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Siz detaylıca izlerken bu bilgileri size vermiş olmak istedim. Evet arkadaşlar, burada köşe dönüşlerinde benim her zaman uyguladığım bir yöntem bu arkadaşlar. Köşe dönüşümüzü yapacağız. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bakın arkadaşlar, ters dönüyoruz. Önde gelen değil, onun yanındaki boşluğa batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde çektiğimiz zincir de bir tane sık iğne eşdeğerinde oluyor. Ve toplamda dediğim gibi 7 adet sık iğnemiz var bu sırada. Sonra köşeyi dönüyoruz. Köşe dönüşlerimize dediğim gibi dikkat ederek dönüşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Evet, burada dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. Yoksa ilmeklerimiz eksilebilir. Tekrar bir zincir çekip ters dönüyoruz. Aynı şekilde söylediğim gibi ilk önde gelen değil, onun yanındaki boşluğa batarak 5 sıra sık iğne yapıyoruz. Toplamda gidip gelerek ve 5 sıra sık iğneden sonra artık şu boru gibi görünen spiral halde olan kısma geçeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar, 5 adet yani 5 sıra sık iğnemi yaptım. Burada bakın direkt
iç tarafından değil de örgümüzün, bakın gösteriyorum, bu iç tarafı. Şimdi bizim işlem yapacağımız dış tarafı, bakın. Dış tarafından doğru tığımızı batırıyoruz. Direkt sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Her bakın ilmeğin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Toplamda burada da 7 adet sık iğnemiz olacak. Bunları karıştırırsanız ilk sırada sayabilirsiniz. Ondan sonra zaten dönerek spiral halde öreceğiz arkadaşlar. Toplamda 27 sıra bu hasır renkten askımızın örgüsünü yapıyoruz. 27 sıra döneceğiz arkadaşlar bu askımızın hasır renk örgüsü için. Sonra diğer renklere geçeceğiz. Dönerek dediğim gibi her ilmeğin tepesine, zaten başaklar görünüyor bakın, batarak spiral halde dönerek işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, evet, burada 27 adet sıra sık iğnemizi yapıyoruz. Sayıyoruz ve tam 27 adet olacak şekilde yukarı doğru örgümüzü yükseltiyoruz ve sonra diğer kahverengi renge geçeceğiz arkadaşlar. Evet, bakın şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Burada ip koparmadan arkadaşlar renklerime geçiş yapacağım. Bunu da nasıl yapıyorum size göstereyim. Şimdi arkadaşlar yapacağımız rengi alıyoruz. Mesela kahverengi rengini alacağız. Bu ipimizi koparmıyoruz. İç taraftan doğru yürütüp aradan geçireceğiz arkadaşlar. Diğer rengimize ekleyeceğiz. Bu renk sıramızda 4 sıra olacak arkadaşlar. 4 sıradan sonra 4 sırada siyah, tekrar 4 sıra kahverengi olacak. Şimdi bakın arkadaşlar, sıradaki ilmeğin tepesinden batıyoruz. Normal sık iğne yapar gibi ekliyoruz. Şimdi burada bakın ipimizi alttan da yürüteceğiz arkadaşlar. Kahverengi ipimizi bakın biraz fazlaca bırakmıştık. Bunu da yürüteceğiz. Bir iki sık iğne, sonra fazlalığını keseceğiz. Arkada görüyorsunuz önceki ipimiz duruyor. Onu işledikçe kenara doğru itiyorum. O ortada duruyor arkadaşlar. Onu işlemiyorum. Yani içinden yürütmüyorum. Bakın. Askının içinde kalıyor. Kenara doğru alıyorum. Direkt devam ediyorum. Spiralde sık iğne yapıyoruz. Aynı demin yaptığımız gibi. Sadece bu ipi kenara iterek işlemi gerçekleştiriyorum. Bu kahverengi ipimle 4 sıra olacak şekilde arkadaşlar dönerek askımızı yapıyoruz. Sonra diğer siyah ipimize geçeceğiz. Orada da bu kahverengi ipimizi kesmeyeceğiz. Onu da aynı demin ipimizi yana aldığımız gibi onu da yana alacağız ve siyah ipimize geçeceğiz. Şimdi toplamda 4 sıra kahverengi ipimizden yapıp gelelim. Evet, bakın 4 sıra kahverengi sıramı yaptım. Şimdi siyah olan ipime geçiyorum. Burada da 2 ipi de kesmiyoruz arkadaşlar. Onlar orada duruyor yine. Çünkü tekrar kahverengi işleyeceğiz ve sonra diğer hasır renk işleyeceğiz. Onu kopartmıyoruz. Şimdi siyah ekliyoruz arkadaşlar. Bakın aynı şekilde demin eklediğimiz gibi ipimizi arkadan doğru alıyoruz. Normal sık iğne yapar gibi yandaki boşluktan bakın sık iğnenin tepesinden batıyoruz. Bu sefer siyah ipimizi alıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Sonra siyah ipimizi birkaç sırada yürütüyoruz. Bakın o arkada kısa kalan ipimiz, siyah ipimizi, onu birkaç sıra yürütüyoruz. Diğerlerini kenara itiyoruz. Yürüttükten sonra fazlalığını keseceğiz bu siyah ipin ucunun. Hemen kesmeyin çünkü ipiniz boşa çıkmasın. Birkaç sıra mutlaka alttan ipinizi yürütün. Şimdi bunu da bakın 4 sıra, şimdi gördüğünüz gibi kalan ipimi biraz kesiyorum. Diğer 2 ip bakın hep kenara doğru itiyorum ve işliyorum. Ortada kalıyor. Yani ipi içinden yürütmüyorum. İçinden geçiriyorum sadece yukarı doğru. Kenara alarak
4 sırada siyah ipimden öreceğim arkadaşlar. Bu 4 sıradan sonra tekrar 4 sıra kahverengi ip ile öreceğim. Evet, 4 sıra siyah ipimi ördüm. Şimdi siyah ipimi keseceğim arkadaşlar. Ama siyah ipimi önce bakın kahverengi ipimi geçtikten sonra birkaç sıra ipimi yürüttükten sonra keseceğim. Direkt kesmek yok. Şimdi kahverengi ipimi alıyorum. Hasır renk olan ipimi yine yana doğru itiyorum arkadaşlar. Onu kesmeyeceğim. Şimdi birkaç sıra siyah ipimi alttan doğru bakın yürüterek örüyorum. Ondan sonra siyah ipimi keseceğim arkadaşlar. Çünkü artık sadece hasır renk işleyeceğim. İlk kahverengiden sonra ona ihtiyacım yok. Şimdi bu ipimi de kesiyorum arkadaşlar. 4 sıra daha kahverengi ip örüp artık hasır renge geçeceğim. Evet, artık bakın 4 sırada kahverengi ördüm tekrar. Şimdi hasır rengi geçeceğim arkadaşlar. Burada da yine kahverengi ipimi hemen kesmiyorum. Birkaç sıra onu yürüteceğim. Ondan sonra kahverengi ipimi keseceğim. Evet, bakın hasır renk ipe geçtim. Şimdi burada da aynı başta yaptığımız gibi 27 sıra bu hasır renkten yapacağım arkadaşlar. Burada kahverengi ipimi kesiyorum ve örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi 27 sıra hasır renkten örüp uç kısmına geçeceğim arkadaşlar. Şimdi bütün sıralarımı tamamlayıp şimdi uç kısmını yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın askımızın son uç kısmına geldik. Burada da aynı şekilde 27 adet hasır renkten askımızın kalan kısmını ördük. 27 sıra, daha doğrusu burası aynı burayla eşit. Şimdi arkadaşlar burada bakın şöyle askımızı tutuyoruz. Bu zaten ön kısmına geliyor bakın. Şimdi buradan başlayacağım. Aynı bunu böleceğiz ve o uç kısmı ayarlayacağız. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Buraya değil, bu tarafa batıyorum. Şimdi bu olduğumuz yere kadar sık iğne yapacağım. Evet arkadaşlar, bakın. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Buraya değil, bu tarafa, bir yanındakine batıyorum. Ve karşı tarafta yaptığımız gibi ucunu yapacağız arkadaşlar. Burada şu köşede şuraya batmayı unutmayın. Sonra ilmeğiniz eksilebilir. Çünkü dönüş burada biraz dar görünebiliyor. Bakın şurası zincir çekip dönüyoruz ya. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Tekrar buraya değil, bu tarafa batıyoruz. Bir tane atlamamızın sebebi de zincir çekip döndüğümüz için bir tane atlıyoruz. O bir zincir bir sık iğne yerine geçiyor zaten. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde bakın. Burada 5 sıra yapmıştık. Burayı da 5 sıra yapıp askımızın sapını bitireceğiz. Bu askının uzunluğu size kalmış arkadaşlar. İstediğiniz kol boyunuza göre, isterseniz düz de yapabilirsiniz. Ayrıntılı video YouTube kanalında bu askının ayrıntılı videosu da var. Yani dümdüz yapabilirsiniz. Düz renk uğraşmak istemiyorum derseniz şöyle dümdüz çantanızın içindeki bir renkten bunu yapabilirsiniz. Şöyle son ilmeğimizi de batırdım. Şimdi bakın arkadaşlar 1 2 3 4 ve bu da sonuncusu. 5.'yi de yapıyorum. Bakalım. Bir, iki, üç, dört. Tekrar bir kontrol etmekte fayda var. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Arkadaşlar bakın. Şimdi saymayın. 4. Evet, bir tane daha yapıyorum. 5 adet. Yani 5 sıra başlangıçtaki gibi 5 sıra başlangıç noktasından birleşim yerine 5 sırada kapatıyoruz. Askımızın bağlantı yeri burası. Çantayı dikeceğimiz olan yer.
Evet arkadaşlar ve bakın. Bu bitti. Şimdi şöyle kesiyorum. Şimdi size çantamın askısının da şunu şöyle yürüteyim. Bunları zaten ben yürütüyorum arkadaşlar. Mutlaka hani iplerinizi yürütün. Şimdi bir ölçü vereyim size. Ben çanta sapımı ölçeyim. Siz de kendi istediğiniz uzunlukta. Yalnız bunlar dikme payı olduğu için bunları hesaba almayın. Ama ben size komple genel olarak hani bir boydan, bakın arkadaşlar, ben 55 santim yapmışım. Bütün olarak yani 55 bir ucundan bir ucuna şöyle 55 santim. Dediğim gibi siz kendi kol boyunuza göre yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, burada bakın bütün kenarlarımı sık iğne yaptım. İki tarafı da köşeye döndükten sonra burada sonda, şimdi ben buradan ipimi koparacağım arkadaşlar. Çünkü isterseniz isterseniz siz bu ucuna da sık iğne yapabilirsiniz ama ben tercih etmeyeceğim arkadaşlar. Zaten ağız yapısı gayet güzel. Bakın hiçbir kötü görüntü yok. Ama tercihi de bağlı. Tabi siz isterseniz buraya da sık iğne geçebilirsiniz. Ben buradan şimdi ipimi şu şekilde kopartacağım. Ve sap kısmını monte edeceğim arkadaşlar. Şimdi ipimi buradan kesiyorum. Tabii ki ipimi yürüteceğim. Her zaman dediğim gibi ipinizi uzun bırakın. Yürütmeden ipinizi kesmeyin arkadaşlar. Ben biraz da buradan yürüttükten sonra ipimin fazlalığını keseceğim. Ama dediğim gibi şöyle saklayacağım önce. Şöyle aşağı doğru bunu yürüteceğim arkadaşlar. Şu arkadan doğru. Şimdi bu kalsın. Ben bunu sonra yürüteceğim. Şimdi bakın çantamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Oldukça geniş ve büyük bir çanta. Videonun sonunda ölçülerini vereceğim. Şimdi arkadaşlar ben şöyle askılarımızı hazırladık biliyorsunuz. Bakın renkli askılarım var. Şimdi bunu burada şöyle bir püf noktası var arkadaşlar. Askıları aynı renkte dikmiyoruz. Askıları eğer dikeceğiniz yer ne renkse dışarıda mesela hangi rengi geliyorsa o renkle dikeceksiniz. Mesela ben iki siyah olanların şöyle ve de dış tarafına doğru değil, ben şöyle iç tarafına bu sefer dikmek istiyorum askılarımı. Siyah iple dikeceğim arkadaşlar. Burada iğnemi hazırladım. Yani normal kötü görüntü vermeyecek şekilde. Şimdi çantam burası farklı renk ama ben siyahın arkasına koyacağım için siyah renkle dikeceğim. Burada çünkü dikerken ip görüntüsü kirliliği olmasın diye. Burada da aynı şekilde bu tarafa astar yapılacağı için görünmeyecekti. Yapamazsanız da yine bir sıkıntı olmaz. Dış taraftan aynı renk olması bence daha önemli. Şimdi arkadaşlar burada da zaten birleştirme işlemimiz var biliyorsunuz. Şöyle bakın ayrı kısımları var. Onları şöyle şu tarafa getiriyorum. Tam böyle ortalıyorum. İpimi, iğnemi şöyle arka tarafa çekeceğim. Düğüm atmıyorum ben arkadaşlar. Şöyle uzunca bırakıyorum ama iç tarafta kalsın diye. Bakın şöyle çeviriyorum. Bunu da çok kalınca değil arkadaşlar. İnce ince. Yani arkadan böyle tel gibi olmasın. Ne kadar az görünürse bizim için o kadar iyi. Yani astarsız da kullanmak isteyenler için. Ve mutlaka mesela örgümüzün çıkış yönüne doğru, yani mesela bu bakın sık iğnelerimiz aşağı doğru bakıyor. Hani o tarafa doğru. Ters yöne değil de aynı yöne doğru yaparsak bence daha güzel bir görüntü olur. Dediğim gibi dış tarafta hangi rengi uyguluyorsanız o renk iple dikmeye özen gösterin derim. Burada da ince ince alırsanız iç tarafta da ipinizin çok fazla belli olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi renkler burada tamamen size kalmış arkadaşlar. İsterseniz iki sırada bir ip değişikliği yapın. Elinizde kalan ipleriniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Hem de işte plaj çantası sevenler ya da yazın böyle büyük çanta kullanmayı sevenler için, mesela genç kızlarımız çok seviyor böyle büyük çantaları. Ben de genelde en çok tercih edilen renkler bunlardı. Dedim bunlardan böyle bir çalışma yapayım. Dediğim gibi oldukça basit bir model arkadaşlar. Sık iğneden oluşuyor. Yani hiçbir şey bilmeyen arkadaşlarımız bile bu örneği bence rahatlıkla yapabilir.
Dediğim gibi genç kızlar böyle salaş büyük çantaları çok seviyorlar. Ya da çocuklu aileler, benim gibi, benim de 2 tane çocuğum var. Mesela geniş çantaları daha çok tercih ediyorum. Arkadaşlar bakın. Şimdi mantığı anladınız. Burada dediğim gibi ufak ufak hareketlerle, bakın arkada da çok da belli olmuyor yani. Ufak ufak hareketlerle minik minik dokunuşlar yapıp bunu buraya dikiyoruz. Aynı şekilde, çünkü desenimiz de aynı, arka tarafta da aynı olduğu için aynı kısma da bakın aynısını yapıyoruz. Diğer sapımızı, askımızı koyuyoruz. Şöyle iç tarafa gelecek. Ve askı montajımız bitmiş olacak arkadaşlar. Ben şimdi bitmiş haliyle bunları diktikten sonra karşınıza geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, askılarımın da dikimini bitirdim. Bakın şu şekilde. Tabi iplerini sonra temizleyeceğim. Şu kalan ipleri. İster astarlı ister astarsız şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çantamızın ölçüsünü vereyim arkadaşlar. Ya yapmadan önceki ölçüsünü vermiştim ama şimdi bakın çantamız o kadar büyük ki ekrana sığmıyor. Yan tutmak zorunda kaldım. Çok çok kullanışlı ve plaj için bence yazın oldukça kullanışlı bir çanta arkadaşlar. Her şeyinizi tek bir çantaya sığdırabileceğiniz bir çanta oldu. Şimdi bakın şöyle katladım ve buradan yukarı kadar 42 santim arkadaşlar yüksekliği var. Ve buradan şöyle dikkatli ölçelim. Bakın arkadaşlar 46 santimde genişliği var arkadaşlar. Oldukça iç hacmi çok geniş bir çanta. Dediğim gibi çocuklu anneler, genç kızlar böyle çantaları çok beğeniyor. Ben de bir tane çalıştım sizler için. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz de arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki video kadar hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.